Merhaba arkadaşlar. Şimdi de diğer 3 grup için kart açılımı yapacağız. Nisan ayına özel. Balık burcu, akrep burcu ve yay burcu. Şansınız bol olsun. İyi seyirler. Şimdi akreplere geçelim. Gene 10 tane kart. Nisan ayının en şanslı burcu sanırım Yengeç burcu. Bir de Koç vardı hatırladığım kadarıyla. Akrepler gene üzgün. Sıkıntıları var akrep burçlarının. Kaybettiğini düşündüğü çok şeyi var. Ve insanların onu anlamadığını düşünüyor. Yalnızlık çekiyor şu aralar biraz. Maddi yöndeki sıkıntıları çok fazla. Kendine kurmuş olduğu hayatı güzel. Düzeni güzel ama böyle bir enerji düşüklüğü var. Kaldığı, yaşadığı evle ilgili bir enerji düşüklüğü var. Bir nazar var ki bu zaman zaman onda böyle bir uykusu gelmek gibi, böyle sanki grip gibi ama grip değil. Yorgunluk var, sebebini bilmediği bir mutsuzluğu var. Ve bununla ilgili sıkıntıları var. Yani üzerindeki enerji düşüklüğü onu çok fazla yormuş. Sıkıntıları bu yüzden yalnız hissediyor. Yalnız hissetmesi insanların onu anlamadığını görüyor. Bunun sürekli kafasında soruları var. Acaba hani anlaşılmamak onu çok mu fazla yoruyor diye düşündüm. Aslında sakin. Akrep burcu böyle doğayı çok fazla seviyor. İşte deniz olsun, doğa olsun. Onun için en çok rahatlama yerleri buraları. Kafasında bir şeyler düşünüyor akrep geleceğe dair ve bunun iyi olacağını görüyorum ben. Birazcık beklemesi gerekiyor. İşle ilgili birazcık rötar var. Yani çalışacağı iş zamanı sanki uzun zaman değil de küçük küçük işler bulabilir ve 3 ya da 4 ay gibi bir süre gözüküyor. E, Çünkü şey var. Sanki ikiye bölünmüş gibi gözüküyor iş, e, yapacak olduğu iş. Bununla ilgili biraz hayal kırıklığı var. Kafasında çok fazla plan program yapmış. Yani Nisan ayı akrepler için biraz böyle sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Hayalini kurduğu her ne varsa şu an için böyle bir hayal yani o. Birazcık daha beklemesi gerekiyor. En az 1,5 ve 2 ay bekleme zamanı var ki akreplerin zor olanı başarmaya çalışıyor. Hayat ona birazcık böyle bu aralar biraz dengesini bozmuş. Bir türlü yapmak istediği başlangıcı yapamamanın sıkıntısı var. Akreplere yani ufak tefek şeyleri var. Böyle para girişleri var. Onunla devam ediyor ama asıl beklediği iş her neyse bunun için dediğim gibi 1,5 ya da 2,5 ay beklemesi gerekiyor. Yani bu sanırım Nisan Mayıs desek Haziran'ın ortasını bulabilecek gibi bir zaman dilimi. Sıkıntıları var ama öyle çok böyle ciddi anlamda sıkıntısı yok. Ciddi bir sağlık sorunu yok. Sadece böyle üzerindeki bir yorgunluk hissi var ve bunun daha çok enerjisinin düşük olduğuna dair işte biz nazar diye tabir ederiz ya. O yüzden sıkıntıları var ve beklemiş olduğu iş haberlerinin zamanında gelmemesi biraz akrepleri sıkıntıya sokacak. Ama onun dışında ciddi anlamda bir dediğim gibi sıkıntısı yok.
Eviyle ilgili yapmak istediği bir tamir işi olabilir. E, Bununla ilgili biraz gecikme yaşayacak. Eşiyle ilgili oturup konuştukları bir konu var. Bununla ilgili biraz sanki şu an için akrepler için söyleyebileceğim şey e, hani mücadele demeyeyim de buna birazcık bekleyin, birazcık böyle oluruna bırakın. Zamanı geldiği zaman her şey daha iyi olacak. Beklediğiniz gibi olacak ama şu belki 2,5 ay bir bekleme süreniz var. O zamana kadar da küçük küçük para girişleri var. Hani hedeflediğiniz her neyse bu sanki böyle tam zaman değil de sanki böyle 4 ay gibi düşünün. Yani herhangi bir işe başlamayı düşünüyorsanız bunun tam zaman olarak değil de kısa vadeli iş gibi gözüküyor. O zamana kadar da küçük ekstra e, yapacak olduğunuz işlerden para girişleri var. Sizi sıkıntıya sokacak çok böyle böyle büyük sorunlarınız yok. Birazcık böyle dinlenin. Birazcık böyle işte deniz kenarına gidebilirsiniz. Kendinizi biraz böyle ormanlık alanlara gidebilirsiniz. Keyif yapın diyebilirim. E, Biraz dinlenin. Uzun zamandan beri çünkü yorulgunsunuz, yorulmuşsunuz. Biraz keyfinize bakın. Şu zamanı biraz dinlenerek geçirin diyebilirim. Çok böyle mesela yengeçteki gibi böyle değişiverecek bir şeyler yok. Sabit zaten akrepler. Bekledikleri şeylerde de birazcık bir gecikme olacak ama bu uzun bir zaman değil. Şimdi de balık burcu için tarot açılımı yapıyoruz. Nisan ayına özel. Evet, balık burcunun kafası çok fazla karışık. Şu sıralar ailesiyle arasındaki sorunlar yüzünden bayağı bir herkesten uzaklaşmış. Yapmak istediği başlangıçları bir türlü başlayamadığından dolayı sanki hayat onu başka bir yere savurmuş. Kendini şu an gerçekten yalnız hissediyor. Bu daha çok evli olan balıklar için, ikili ilişkileri olan balık burcu için geçerli. Çünkü yapmak istedikleri başlangıçlarda hep böyle bir engelle karşılaşmışlar. Şu an moralleri bozuk, hayattan pek tat alabiliyor gibi değiller. Başlamak istedikleri her ne varsa eğer bir adım ileri atıyorlarsa ardından sanki hep bir adım geriye atmak gibi oldukları yerde sayıyorlar gibi ama yani sorunlardan böyle artık biraz yılmış, yorulmuş ve her şeyin sorumluluğunun onun üzerinde olduğunu düşünmek onu birazcık böyle bir hem çok fazla alıngan hale getirmiş hem böyle bir umursamazlık var. E, Kendi kendine düşündüğü her neyse bu daha çok sırtına yük gibi olmuş. Yani düşüncelerini birazcık değiştirebilse, kırgınlıklarını biraz hafifletebilse bu kadar belki yorgun ve umutsuz hissetmeyecek. Şu dönem için yani nasıl söyleyeyim mutsuz, umutsuz ne olacaksa olsun der gibi bir havası var. 2 hafta içinde alacak olduğu bir haber var. Beklediği bir haber. Beklediği haberin aslında şu işle ilgili bu. 2 hafta içinde başlaması gereken işe
birazcık daha geç kalabileceğini görüyorum. Yani zamanında olmayacak olan iş e, şeyleri var, başlangıçları var. E, evet, bu sene daha önceki çalışmış olduğu iş devam ediyor ama parayı birazcık eskisine göre birazcık daha az. Yani bir risk var. Daha az kazanç gözüküyor. Daha böyle riskli bir durum var. E, Diyebileceğim şey maddi açıdan kayıpları olabilir. Elindeki parayı harcamaması ve çok dikkatli olması, idareli gitmesi yönünde uyarılarda bulunabilirim. Yalnız olan balıklar için güzel bir başlangıç var. Bu ikili ilişkiler adına gerçekten iyi olacak. Güzel vakitleri var ama bu evli olan balıklar için biraz sanki kafalarında her şeyi bitirmişler. Umutsuzca böyle bekliyorlar. Ne beklediğini de bildiğini zannetmiyorum. Çünkü kafası çok karışık. Biraz dağınık düşünceleri var. Ama bekar balıklar için şu dönem karşısına çıkacak her kim olursa bunun gerçekten güzel bir ilişki olacağı gözüküyor. Şu 2 ay içinde, yani 2 ay daha beklemesi gerekiyor balık burcundaki arkadaşların. Yani Nisan ve Mayıs ayı, 2 ay onlar için, hatta 1,5 ay diyebilirim, kayıp. Ee, Ve bekledikleri hep bir haber ve kafa karışıklığı çok fazla var. Balıklar için güzel haberler yok Nisan ayında. Beklemeleri gerekiyor. Biraz böyle hayatı böyle bir es geçmek gibi, böyle bir böyle hani ım, tat alamamak gibi. Ee, Bir yerden başlamak istiyor ama başlayacak olduğu yeri bulamıyor sanki. Yolunu ve yönünü kaybetmiş gibi gözüküyor balıklar. Aslında çok huzurlu olmaları gereken zaman dilimleri ama artık sıkılmış. Ee, Yaşamak istediği yer şu an bulunduğu yer değil, bir arayış içinde ama bu arayış daha çok onun kafasını çok fazla karıştırıyor. Sabit kalın diyebilirim. Yeni risklere girmeyin çünkü bu sizi bulunduğunuz durumdan daha kötü duruma itebilir. Ve dediğim gibi işle ilgili şu 1,5 ay içinde, yani bu Mayıs'ın ortasını bulabileceği gözüküyor. 2 ay ama tam 2 ayı doldurmadan önce de gelebilir bu haber. Evet, yeni başlangıçlar var. Ama bunun için şu zaman doğru zaman değil. Hmm, Sağlık açısından böyle daha çok eklem ağrıları gibi gözüküyor. Ayaklarda olan ağrılardan dolayı hayat kalitesi gerçekten çok fazla düşmüş. E, Ve yapmak istediği başlangıçlara da gerçekten bakın şu kartta çok net gözüküyor. Hmm, Sıkıntıları var gerçekten. Yapmak istediği başlangıçlara bu sanki ağrılardan dolayı, dediğim gibi, hayat kalitesi düştüğü için e, herkesle sanki her şey, herkes ona karşı gibi mutsuz, umutsuz. Yapabileceği de çok bir şey sanki yok. Her şey kabullenmiş. Ama önümüzdeki şu zaman Nisan ayı balık için çok büyük, büyük böyle sürprizler yok. E, Yapacak olduğu işle ilgili başlangıçlara 1,5 ay daha beklemesi gerekiyor. Asıl iş bu. Birazcık sabır, birazcık böyle olayları akışına bırakması gerekiyor ki önündeki zamanlar biraz zor gibi balığın, özellikle Nisan ayı. Sağlığıyla ilgilenmesi gerekiyor. Biraz daha iyi hissedecek balıklar Nisan ayında, sağlık yönünden daha iyi hissedecekler. Ağrılarının hafifleyeceğini görüyorum. Sürekli haber trafiği var. Çoğu da gelen haberlerin beklemesi yönünde. Yani henüz vakit gelmediği için
beklemeye girmiş. Onun dışında kötü herhangi bir şey yok. Dediğim gibi biraz umutsuzlukları var. Son burcumuz da yay olsun. O yaylar e, evet, yayların sanki bulunduğu yerden böyle farklı bir ortama giriyor. İş değişikliği var. E, Yeni bir iş var yay burcu için. E, Hayatındaki sıkıntıları var. Bu sıkıntılara nasıl çözüm yolu bulabileceğini bilemiyor. Biraz sıkışmış gibi yay. Hmm, Ve bir büyük bir sorunu var yay burcunun ona göre. Ve sıkıntılarının sebebi sanki e, hani karşı taraftan değil de sanki yay burcunun üzerinde kalmış. Sıkıntıların sebebinin yani her şey sanki onun omuzlarında ve artık çok fazla yorulmuş yay bu durumdan. Yapmak istediği başlangıcı bir türlü yapamamak onu çok fazla sıkıntıya sokuyor. Son 2 seneden beri yaşadığı her neyse artık bu o kadar böyle onu çok fazla sıkmış ki artık bulunduğu yerden başka bir yere gitmek istiyor. Yani değişik bir iş olabilir, değişik bir çevre olabilir. Her şeyi geride bırakıp, arkada bırakıp hiç geriye dönmemek adına sanki arkasına dönüp bakmamak gibi o kadar fazla böyle sıkıntılar olmuş ki ve her ne kadar her şeye iyi baksa da herkese iyi davransa da aldığı karşılık birazcık böyle nankörlük gibi yay burcu için ve herkes her şeyi yapmış da sanki yay burcunun üzerine kalmış her şey. Bu kadar özveride bulunup da aldığı karşılığın bu olduğunu görmek yay burcunu çok fazla üzmüş, yaralanmış ve artık değişik bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Yani ne yapsam acaba diye biraz düşünceleri var. Yay burcu için söyleyebileceğim güzel bir haber. Bir iş değişikliği var ve bu yay burcu için çok daha iyi olacakmış. Ee, Yapmak istediği başlangıçlar evet bu. Ee, Hayatındaki bir sıkıntı var dediğim gibi. Bunu farklı bir şekilde e, değiştiriyor. Aile arasında, kardeşler arasında biraz sıkıntısı var. Bunu sanki bunun kendinde böyle bir mahkemesi var. Yay burcundaki arkadaşların. Hmm, Bununla ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyor. Ee, Yay burcu sanki birazcık böyle dışlanmış gibi. Hmm, Bu kadar her şeyi düzeltmeye çalışıyor. Her şeye çok fazla olumlu yaklaşıyor. Ve kimseyi kırmamak adına gerçekten herkese yardımcı olmaya çalışıyor yay. Ve nedense bu kadar herkese yardıma koşarken bir suçlu aranıyorsa bu yay olmuş. Ve artık bundan son zamanlarda çok fazla sıkılmış. Bununla ilgili sıkıntıları gerçekten var. Ee, Şeyler var. Bir şeyler değiştirmek istiyor. Ee, Ev almak istiyorsanız eğer yay burcundaki arkadaşlar biraz bekleyin derim. Ee, Doğru zaman değil. Elinizdeki parayı her nereye yatırım yapmak istiyorsanız bakın bu da doğru bir zaman değil. Nisan ayı sizin için ne söyleyebilirim? Biraz bekleme zamanı. Yani herhangi bir yere para harcamayın. Biraz bekleyin. Çünkü sizin için Nisan ayı biraz bekleme zamanı, bekleme ayı. E, Nisan'ın artık yapmak istediğiniz başlangıçlar var. Yani bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Hayatınıza böyle güzel bir dokunuş olsun. Ve siz bulunduğunuz yeri değiştirin, bulunduğunuz işi değiştirin, ev değişikliği yapın. Bulunduğunuz hayat yani yaşadığınız hayattan o kadar sıkılmışsınız ki her şeye böyle yeniden başlamak adına insanların
ailenizin sizi anlamadığını düşünüyorsunuz ki bunu değiştirmek adına her şeyi yapabilecek gibi gözüküyorsunuz ve bunun içinde hep aynı yöntem değil de başka yöntemler, başka çareler bulma yoluna giriyorsunuz. Bebek bekleyen arkadaşlar için özellikle Yay burcunun bu ay bebek müjdesini vereyim ve kız çocuk diyor ve bu kız çocuklarının gerçekten gelecekleri çok güzel, şanslı çocuklar. Ve güzel yeteneklerinin olduğunu görüyorum. Erkek çocukları için söyleyebileceğim, hani ikiz de olabilir bu çocuklar. Kız diyorum ben ama ikiz çocuk olanlar için erkek çocuklarının mucit olabileceğini görüyorum. Yani her şeyi keşfetme adına çok fazla böyle ilgililer. Kız çocuklarının da gelecekleri gerçekten çok güzel, çok şanslı çocuklar olduklarını söylüyor kartlar. Kafası biraz karışık, iş konusunda alacak oldukları karar var. Dediğim gibi para konularında biraz riskliler. Sakın para harcamalarına e, girmeyin, dalmayın. Parayı elinizde tutun lütfen. Bir riske girmeyin. Yapacak olduğunuz başlangıçları Nisan ayı için uygun değil sizin için. O yüzden biraz bekleyin, iyice araştırın ve sıkıntılarınızın geçmesi adına değişik yöntemler deneyin. Çünkü izlediğiniz yol biraz sizi yalnızlığa itmiş. Artık başka hani hedefe ulaşmak adına başka bir yol deneyin. Bu sizin için daha iyi olacakmış. Ee, Nisan ayına özel burç açılımlarını yaptık. Nisan'da bütün burçlar için sanki böyle bir iyileştirici bir zaman dilimi var. E, Bizi ne bunaltıyorsa böyle bir artık sıkıntıda olduğumuz her ne konu varsa bununla ilgili güzel iyileştirici zamanların olduğunu görüyorum. Hepimiz için Nisan ayı güzellikler getirsin. Bunu isterim. Bu virüs derdinden kurtulmayı isterim. Yani dilediğimiz her şey güzel olsun. Ee, Beni takip etmeye devam edin. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.